Herkese merhaba arkadaşlar. Uzunca bir süredir ürün incelemesi yapmıyorduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte GVDA firmasının bizlere incelememiz için gönderdiği bu elektronik akıllı havyeyi inceleyeceğiz. Öncelikle kutu içeriği bu şekilde arkadaşlar. Kutuyu açıyormuş gibi yapmayacağım. Kutunun içerisinde ne varsa çıkarttık ve masamızın üzerine aldık. Oldukça zengin bir içeriği olduğunu söyleyebilirim. Ben havyeyi diğer uç seçenekleriyle birlikte istedim. Bu şekilde bütün uçlar elimde mevcut arkadaşlar. İsterseniz tek bir uçla da satın alabiliyorsunuz. Bu arada unutmadan ürüne ait satın alma linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ürünün yani havyamızın ana kutusu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle standart uç olarak hangisini isterseniz burada takılı geliyor veya diğer uç seçeneklerini isterseniz haricen bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bu arada kutuyu elimizden düşürdük. Yine havyanın zarar görmemesi için burada da bir silikonu var arkadaşlar. Bu arada uçları değiştirmek isterseniz buradan kolayca uçları değiştirip sıkıştırabiliyorsunuz. Havyamızın enerji bağlantısı şu şekilde gösterelim. Type-C arayüzünü kullanıyor. Yani cep telefonlarının eğer adaptörleri 20 Watt ve üzerinde ise bu adaptör üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Ancak kutu içeriğinde oldukça güçlü bir adaptör de mevcut. Bu arada arkadaşlar hemen şunu da göstermek istiyorum. Bakın kutunun alt kısmında yine Type-C oldukça kaliteli bir kablo mevcut. Bu kabloyu kullanarak yine adaptör bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde gösterebilirim. Arkadaşlar kutunun içerisinde gerçekten her şey düşünülmüş. Tüm detaylarıyla. Kutu küçük gibi gözüküyor ama açtıkça içinden bir şeyler çıkıyor. Bakın havyeyi masa üzerine rahatça yerleştirebilmeniz için bir platforma sahip. Yine sünger ve temizlemek için de bir platforma sahip arkadaşlar. Bunları bir kenara alacağım. Şöyle bir kenara alalım. Bakın uçlarımız bu şekilde. Şu an balta uç dediğimiz uç takılı. Değiştirmek istediğinizde ise bu şekilde çıkartıp farklı bir uç takabiliyorsunuz. Dediğim gibi firmadan isterken ben bütün uçlarla birlikte istedim. Oldukça da güzel arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ısınıyor. Zaten test edeceğiz. Bakın birkaç videomda da bu havyeyi kullanmıştım. Orada kullandığım uç bu şekilde gözüküyor. Bunu yerine yerleştirdikten sonra buradaki sıkıştırma vidasıyla havyamızın uç kısmını sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Artık kullanmaya hazırız. Masanın üzerinde bulunan fazlalıkları aldım arkadaşlar. Biraz önce size temizlemek için şöyle bir sünger geldiğinden bahsetmiştim. Bakın ayrıca isterseniz 3. el ile birlikte alabiliyorsunuz. Kutu içeriğinin zengin olduğundan bahsetmiştim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ben lehim yaparken bazen soruyorsunuz onu neyle tutturdun ya da nasıl sabitleyebilirim diye. Bakın bu şekilde kutu içerisinden 3. eller çıkıyor. Şöyle ayıralım. Buradaki platforma sabitleyerek sizin lehim yapmanızı kolaylaştırıyor. Şurada bir sıkıştırma vidası var. Bu şekilde sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu hemen buradaki yerine taktığımızda artık video çekmeye hazırız. Parçamızı buraya sıkıştırarak istediğimiz açıdan video çekebiliriz. Tabii ki ben bu şekilde kullanmıyorum ama normal evde bunu kullanacak arkadaşlar için oldukça güzel bir platform. Her şey düşünülmüş. Yani bunu aldığınızda arkadaşlar hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hemen platformları hazırlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar havyanın ucunu temizlemek için burada bir temizleme süngeri de var. Yine havyeyi yerleştirmek için de bu şekilde bir platformumuz var. Bunları kullanacağım.
Zaten zaman zaman kullandığımda da videolarda göreceksiniz. Gerçekten güzel bir havya. Sözü fazla uzatmadan arkadaşlar şöyle masanın üzerini biraz daha temizleyeceğim. Havyamızı çalıştıracağız ve havyanın çalışmasından ve kullanımından birazcık sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar uçları ve ana ünitemizi yani havyamızı bıraktık. Kutu içerisinden 65 wattlık oldukça güçlü bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu adaptör ile cihazımızı çalıştırıyoruz. Adaptörümüz gördüğünüz gibi Type-C arayüzüne sahip, aynı zamanda Quick Charge 3.0'ı destekliyor. Birazcık daha yakından bakarak devam edelim. Arkadaşlar adaptörün bize sağlayabildiği voltajlara şöyle bakacak olursak gördüğünüz gibi 5 volt 3 amper. Burada iki tane çıkışımız var. Bakın bir ve ikinci çıkışlar bu çıkışlara göre gidiyor. Bakın Type-C arayüzünü kullandığım takdirde 5 volt 4 amper, 9 volt 4 amper, 12 volt 4 amper ve 20 volt 3.25 amper bir çıkış bize sağlayabiliyor. İkinci çıkışımızı kullandığımızda ise 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper ve 12 volt 1.5 amperlik bir çıkış buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Farklı çıkışlar verebiliyor. Enerji harcayan cep telefonu olsun ya da işte buradaki gibi bir havya olsun, adaptör olsun, kendi aralarında haberleştiğinden bahsetmiştim daha önce. Hatta bununla ilgili bir power bank yapmıştık. Aslında buradaki sistemde bunun aynısı arkadaşlar. Bu adaptörümüz birbirinden farklı birçok farklı voltajı ve akımı buradaki çıkışlar üzerinden verebiliyor. Peki biz bu çıkışlar üzerinden alacağımız voltajı, daha doğrusu kullandığımız cihaz bu çıkışlar üzerinden alacağı voltajı nasıl ayarlıyor? İhtiyaca göre belirliyor arkadaşlar. Eğer cihazımız boştaysa 5 volt ve minimum akım seviyesine kadar inerken güç gerektiren durumlarda 20 volt 3.25 ampere kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu olayı daha iyi anlamanız için havyamı çalıştıracağım ve test cihazına bağlayacağım. Birlikte nasıl çalıştığını, nasıl davrandığını ve havyamızın performansını birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle Type-C arayüzü üzerinden cihazı çalıştıracağım. Ardından bu test cihazımı buraya bağlayarak arkadaşlar buradan çekilen akım ve voltaj bilgisine birlikte bakacağız. Bu iki cihazın, adaptörün ve havyanın kendi aralarında nasıl haberleştiğini de sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle prizime, güç kaynağıma bağladım arkadaşlar adaptörümü. Buradan Type-C üzerinden de gördüğünüz gibi havyamıza bağlantı oluşturduk. Güç vererek çalıştırıyoruz. Havyayı birkaç kere kullandım arkadaşlar. Oldukça güzel performans aldığımı söyleyebilirim. Burada bulunan iki butonu kullanarak zaten nasıl çalıştıracağınızı gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Havya birkaç saniye içerisinde istediğiniz sıcaklığa ulaşıyor. Bakın buradan sıcaklık bilgisini görebiliyorsunuz ve havyamızın tıpkı bir işlemci gibi ne kadar güç çektiğini görebiliyorsunuz. Adeta bir görev yöneticisi gibi burada bir bar var arkadaşlar. Bu bar üzerinden havyanın nasıl davrandığını da görebiliyorsunuz. Şu an 20 volt ile besleniyor. İstediğimiz sıcaklık şu anda bakın ayarladığım sıcaklık 370 derece olarak gözüküyor. Ve 370 dereceye geldiğinde %11'e düştü arkadaşlar. Buradan bu iki adet butonu kullanarak sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Örneğin 330 dereceyi şimdi ayarladım. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız aşağı doğru düşeceğinden hiç güç çekilmiyor. İlgili sıcaklığa geldiğinde tekrar sabitlemek için %5, %6 oranında enerji çekmiş oluyor. Havya gerçekten güzel çalışıyor arkadaşlar. Şu an elimde ıslak sünger var arkadaşlar. Bakın havyanın ucunu soğutacağım. Gördüğünüz gibi havya eksilen sıcaklığı yerine koyabilmek için anında daha fazla enerjinin havya ucuna gitmesini sağlıyor ve gerçekten çok hızlı tepki veriyor arkadaşlar. Bu sayede büyük parçaları lehimlerken bu havyada kesinlikle zorlanmıyorsunuz arkadaşlar.
ve istenilen ısıya geldiğinde oldukça tasarruflu bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi gelin buradaki diğer çıkışımıza test cihazımızı bağlayalım ve aynı testi test cihazı bağlıyken gerçekleştirelim. Test cihazım Type-C arayüzüne bağlanamadığından arkadaşlar büyük olan, yani buradaki normal USB çıkışını kullanacağım. Bu şekilde daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanacağım. Bakın şuradan çıkışımı alıyorum. Şu anda 5.19 voltluk bir çıkış var. Havyamı buraya bağlıyorum arkadaşlar. Şu an çalışmaya başladı ve gördüğünüz gibi 5 volt çekiliyor. Bakın şöyle gösteriyorum. Şimdi çalıştıracağım. Ve çalıştırmaya başladığımda arkadaşlar buradan maksimum 12 volt alabiliyorduk. Bakın şu an 12 volt çekiyor. Sistem istenilen ısıya ulaşabilmek için 12 volta ihtiyacı olduğunu söyledi ve adaptörümüz buradaki çıkışlardan 12 volt göndererek arkadaşlar Havya'nın hızlı bir şekilde ısınmasını sağladı. Şu an 330 derecelik sıcaklığa ulaştığında bakın çekilen akım otomatik olarak aşağı düştü. 300 miliamperlere kadar indiğini görebilirsiniz. Bakın şimdi süngeri kullanarak Havya'nın soğumasını sağlayacağım ve buradaki akım bilgisine dikkat etmenizi istiyorum. Şöyle ışığımı biraz daha ayarlayayım. Bakın Havya ucunun soğutulması durumunda çekilen akımın nasıl yükseldiğini görebilirsiniz. Bu arada elimi yaktım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bakın. Evet, standart uçtan en fazla 12 volt alabildiğim için buradaki voltajımız en fazla 12'ye kadar yükseliyor. Ancak bunu Type-C arayüzüyle kullandığımda bu adaptörden 20 volt çekebiliyorum arkadaşlar. Bu da Havya'nın daha performanslı çalışması için önemli bir etmen. Yine Havya'nın uzun süre kullanmadığınızda bekleme moduna geçme özelliği var. Çok daha uzun süre, yaklaşık 2-3 dakika dokunmadığınızda ise otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Bekleme modundan kaldırdığınızda hareketi algılayarak Havya ayarladığınız set değerine kadar hızlı bir şekilde ısınıyor. Şöyle göstereyim. Yükseltelim arkadaşlar. Ben genelde 380 derecede kullanıyorum. Havya hızlı bir şekilde şimdi 380 dereceye gelecek ve istenilen sıcaklığa ulaştığında ise gördüğünüz gibi burada çekilen akım düşerek arkadaşlar Havya'mız minimum güç tüketimine geçiyor. Basitçe bu şekilde anlatabilirim. Dediğim gibi Havya'nın diğer uçları da buradan farklı amaçlar için farklı uçlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, SMD malzemeler için ince uçları, yine daha kalın lehimleme işlemleri için buradaki diğer uçları kullanabilirsiniz. Ürüne ait satın alma linkini bu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu inceleme videomuzu burada tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki inceleme videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.